Oldukça heybetli görünüyordu. Meraklı bakışlar arasında usulca gökyüzüyle buluştu. Manevra kabiliyetlerini derin dalış ve tırmanışlarla sergiledi. İzleyenler için büyülü bir an gibiydi. Sonra kuğu gibi süzülüp piste yeniden teker koydu. Çin'in yeni geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı J-35A Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkmıştı. Asıl şoku yaşayanlarsa süreci yakından takip edenlerdi. Az önce izledikleri uçak, Amerika öncülüğünde geliştirilen F-35'e çok benziyordu. Akıllara hemen 2017 ve 2019'daki büyük siber casusluk operasyonu geldi. Gerçekten de Çin, Amerika'ya ait en gizli savaş uçağı projelerini ele geçirmiş miydi? Bu kadar kısa sürede böylesine gelişmiş bir uçağı nasıl yapabilmişlerdi? Elbette sorular çok. Ancak sadece bununla sınırlı değil. Pekin'in böyle bir uçağa kavuşması Amerika ile bilek güreşini nasıl etkileyecek? Ya da tüm bunlar Asya-Pasifik bölgesinde ne tür sonuçlar doğuracak? Bu videomuzda Çin'in yeni gözdesi J-35A'ya yakından bakacak, bu yolda atılan adımları anlamaya ve Çinli hackerların tüm bu denklemin neresinde olduğunu anlatmaya çalışacağız. Dünya havacılık tarihinde öne çıkan ülkelere baktığımızda ortak bir özellikleri dikkatimizi çeker. Mutlaka ama mutlaka havacılık fuarı düzenlerler. Bu fuarlarda en önemli unsurlardan biri de ilk kez kamuoyuna tanıtılacak platformlara ev sahipliği yapmasıdır. Doğal olarak bu fuarlar aslında bir güç gösterisi yapma ve meydan okuma yeridir. Çin'in son meydan okuması da böyle oldu. J-20 savaş uçaklarının ardından geliştirdiği ikinci yeni nesil savaş jeti olan J-35A, Kasım 2024'te düzenlenen Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda görücüye çıktı. Elbette tüm dünya bir anda bu olayı konuşmaya başladı. Çünkü bu uçak sadece Çin'in yeni bir platform üretmesinin daha da ötesinde anlamlar taşıyordu. Kimilerine göre Çin artık Amerika ayarında uçaklar yapabildiğini tüm dünyaya gösteriyordu. Mühendislik bilgileri ve üretim altyapıları buna yeterdi. Kimilerine göre ise aslında bu uçak Çin'le Amerika arasındaki siber savaşta işin nerelere vardığını gösteren bir dönüm noktasıydı. Tüm bunlara geleceğiz. Ama önce genel bir çerçeve çizelim ve Çin'in savaş uçağı üretme macerasını çok da fazla detaya girmeden anlatalım. Ülkenin yeni dönem havacılık hikayesini anlatırken karşımıza iki isim çıkıyor: Shenyang ve Chengdu. Elbette çoğumuz bu isimleri daha önce duymadık. Söz konusu kişiler Çin'in en önde gelen iki uçak imalatçısı. İkisi de avcı uçak diye tabir edilen hava araçları konusunda uzman. İşte bu ikili yakın zamanda karşı karşıya geldi. Amerika'nın neler yaptığını gören Çin'in de öncelikli hedeflerinden biri 5. nesil savaş uçağına sahip olmaktı. Hava kuvvetleri bunun için JXX ismini verdiği bir projeye başladı. Ve az önce bahsettiğimiz iki isimden de kendi tasarımlarını yapmalarını istedi. Kollar sıvandı. Hummalı bir çalışma döneminin ardından her iki isim de ellerinde yeni tasarımlarla Çin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yolunu tuttu. Chengdu isimli üretici bugün J-20 olarak bildiğimiz savaş uçağını önerdi. Ki bu uçağın ilk uçuşunu 2011 yılında yaptığını hatırlatalım. Shenyang ise FC-31 ya da J-35 ismiyle bilinen uçağı JXX projesi için masaya getirdi. Biz bundan sonra kendisini J-35 olarak anacağız. Bu uçakla ilk uçuşunu 2012'de yapmıştı. Hatta 2014'e geldiğimizde bu kez yetkililerin önünde havalandı. Ancak sonuç pek de iyi değildi. Hatta hayal kırıklığı olarak niteleyenler oldu. Her şeyden önce uçağın dönüş yarıçapı istenilenden daha genişti. Ayrıca çeviklik konusunda da kocaman soru işaretleri vardı. Hem kağıt üzerinde hem de gösteri uçuşlarında J-20 savaş uçağı rakibinin önündeydi. Haliyle yetkililer de oylarını ondan yana kullandı ve Çin'in yeni üretilecek 5. nesil uçakları için kazanan J-20 oldu. J-35'in üreticisi Shenyang için yolun sonunun geldiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Uçağı seçilmedi ancak o pes etmedi. Bütün maliyetleri kendisi üstlenecek şekilde platformu geliştirmeye devam etmeye karar verdi. Uçağına güveniyordu ve doğru bir yol haritası izleyebilirse ihracat için de önünün açık olduğuna inanıyordu. O dönemde kamuoyunda Çin'in yeni savaş uçağı projesi manşetleri süslüyor, J-20 için herkes kendince bir yorumda bulunuyordu. J-35'i konuşan yoktu. Çoğunluk bu projenin iptal edildiğini yazmaya başladı ama Çinli bazı savunma sanayi forumlarında bunun tersinin iddia edildiği yazılar paylaşıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen, sektöre yakın kimi uzmanlara göre Çin,
arka planda J-35'in gelişimi için de onay vermişti. Kimilerine göre Shenyang bir değil 2 uçak birden geliştiriyordu. Bu uçaklardan birisi hava kuvvetlerine, diğeri ise donanmaya teslim edilecekti. Uzmanlar yanılmadı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözü bir kez daha doğruluğunu kanıtladı. Ve Çin J-35'i de gökyüzüyle buluşturdu. J-35'in bir versiyonu hava kuvvetlerine, diğeri donanmaya gidecek. Ama ilk uçan platform hangisiydi bunu şimdilik bilmiyoruz. Burada küçük ama önemli bir ayrıntı daha var. Yıllar önce J-35'in üretileceğini savunan bazı isimler farklı bir iddiada daha bulunuyor. Onlara göre bu uçağın bir de 2 koltuklu bir modeli geliştiriliyor. Bildiğiniz üzere 2 koltuklu uçaklarda pilotlardan biri kendini tamamen uçuşa veriyor. Diğer personel ise özel görevlere odaklanıyor. Çin'in J-35'lerde arkadaki personel üzerinden insansız hava araçlarını kontrol edeceği de konuşuluyor. Ki zaten insanlı ve insansız uçakların birlikte uçması meselesi Türkiye dahil herkesin gündeminde. Uçağın teknik detaylarına biraz daha derinlemesine bakalım istiyoruz. Ama burada öncesinden bilmemiz gereken kritik bir bilgi var. 2008 yılında dünya bir casusluk hikayesiyle çalkalandı. İddialara göre Çin hükümetiyle bağlantısı olduğuna inanılan siber korsanlar Amerika'dan yaklaşık 600 bin üzerinde belgeyi çalmayı başarmıştı. Ve bu belgelerin büyük çoğunluğu F-35 projesiyle alakalıydı. F-35 çok sayıda şirketin müstakil ya da koordineli bir şekilde çalıştığı işlerden biriydi. Çinliler alt yüklenicilerin bilgisayarlarına sızmış ve F-35 ile ilgili en mahrem bilgileri ele geçirmişti. O dönemde Amerika'da yayınlanan kimi raporlara göre sızıntı 600 bin belge ya da F-35'in çok daha ötesindeydi. Çinliler uzun süredir içerideydi. Ve sadece F-35'in değil, F-22 ve C-17 askeri nakliye uçağının bilgileri de artık Çinlilerin elindeydi. Siber casusluk meselesine biraz daha değinelim istiyoruz. Elbette bu konuda elimizde çok net veriler yok. Edward Snowden'ın açıkladığı belgeler ya da Amerikan mahkemelerine yansıyan kimi ifadeler üzerinden resmin bütününü görmeye çalışacağız. İlk alarm, Boeing'in C-17 askeri nakliye uçağı projesinden yüz binlerce belgeye izinsiz şekilde erişildiğinin anlaşılmasıyla verildi. Bu bilgiler arasında dev uçağın son nesil sofistike bilgisayarları hakkında da son derece gizli veriler de vardı. Soruşturma derinleşti. F-22 ve F-35'lerin en önemli özelliklerinden biri olan radarda düşük görünürlük teknolojisine de izinsiz erişim tespit edildi. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Çin'e bağlı olduğu öne sürülen hacker grubu atış ve füze güdüm sistemlerine dair elde edilen teknik verilerin de hepsine ulaşmıştı. Tüm bunlar Amerika'nın milyarlarca dolar ve çokça zaman harcadığı projelerin Çin'e geçmesi anlamına geliyordu. Ki bu noktada mahkemedeki bir ifade aslında yaşananları da özetliyordu. Siber ajanlar merkeze geçtikleri bir bilgi notunda bu veriler bizim Amerika seviyesine çok hızlı ulaşmamızın önünü açacak. Devin omuzlarında rahatça durabiliriz diyordu. Snowden olayı patlak verdiğinde aslında sürece dair farklı detayları da ilk kez okuduk. Ortaya saçılan kimi belgelere göre Çinliler Amerika'nın savunma ve hükümet ağlarından 50 terabaytın üzerinde veri çalmıştı. Ve bunlar arasında F-35'in radar modüllerine dair kritik bilgilerle yine F-35'in motor şemaları vardı. Çinliler kimse fark etmeden Amerika'nın uzay odaklı lazer ve diğer silah verilerini de ele geçirmişti. İşte böyle bir ortamda Çin 2 ayrı uçak projesi geliştirmek için kolları sıvadı. Çünkü bildikleri bir şey daha vardı. Amerika'nın yol haritası aslında basitti. Zaten dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak kabul edilen F-22'yi yapmışlardı. Onun yanına destek amaçlı F-35'i koyacaklardı. Ki F-35 bu nedenle çok rollü bir uçak olarak planlanmıştı. Çin'in ise bu yol haritasına benzer bir projesi yoktu. Amerika'ya kafa tutmak istiyorsanız elbette bu alanda da eliniz boş kalamazdı. Çin de bunun farkında olarak belki de zafere giden her yol mübah düşüncesini burada da uyguladı ve bazı adımları atmak zorunda kaldı. Günün sonunda Amerika'nın F-22, F-35 ikilisine Çin J-20 ve J-35 ile cevap verdi. Böylece Çin'in elinde radar görünürlüğü çok ama çok düşük olan 2 ayrı tipte yeni nesil uçak olacaktı. Ve bu da onları Amerika'nın dışında bunu yapabilen ilk ve tek ülke konumuna yükseltiyordu. Çinli uzmanlar ellerindeki bu 2 uçakla ilgili aslında basit bir tanım yapıyor. J-20 hava üstünlüğü için üretilmiş ağır bir uçak. J-35 ise J-20'nin aksine orta büyüklükte bir uçak. J-35 tıpkı F-35 gibi yer taarruzu kabiliyeti güçlü bir platform olacak.
Bunun yanı sıra J-35 orta büyüklükte savaş uçağı olduğu için kısa sürede çok sayıda üretilebilecek. Üretim hızlı olunca maliyet de giderek düşecek ve böylece fiyat performans dengesi de rayına oturacak. J-35'e ilişkin teknik bazı detayları aktarmaya devam edelim. Ancak buradaki bilgilerin çoğunun tahmin olduğunu da belirtelim. Bu gibi projelerde ülkeler uzun bir süre gerçek verileri gizlemeyi tercih ediyor. Bu normal. Ama Çin'in bu konuda çok daha ketum olduğu da hepimizin malumu. Biz yine de kimi gözlemlerimizi ve açık kaynaklara yansıyan detayları aktaralım. J-35 tıpkı ABJ-20'de olduğu gibi gövde altında bulunan silah bölmesinde 4 adet hava füzesini ya da 4 ayrı bombayı taşıyabilecek. Çinli mühendisler bu sayının artması için PL-15 hava füzesinin kanatçıkları için ayrı bir çalışma yapıyor. Eğer hedefledikleri boyutlara düşebilirlerse uçak 4 değil 6 hava füzesi taşıyabilecek. Silah yükünün toplam 8 tona yaklaştığını bildiğimiz J-35 elbette çok farklı mühimmatları ateşleyebilecek. Bu uçağın hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri için ayrı versiyonları olacağını aktarmıştık. Hava kuvvetleri için üretilmesi beklenen modelde gövdenin iki yanında dahili silah istasyonu beklentisi de var. Donanma modelinde ise gövde içerisinde makinalı top olacağı yazılıyor. Burada amaç ses altı hızla uçan füzelere bu şekilde önleme yapabilmek. Ayrıca donanma modelinin daha geniş kanatlara ve güçlendirilmiş iniş takımlarına sahip olacağı biliniyor. Haliyle donanma modelinin hava kuvvetleri modelinden biraz daha ağır olacağını söyleyebiliriz. J-35'in savaş uçağında hangi radarın kullanılacağı meselesi bilinmezliğini koruyor. Bazı kaynaklar KLJ-7A AESA radarının kullanılacağını iddia ediyor. Ayrıca J-35 savaş uçağında tıpkı F-35 savaş uçağında olduğu gibi EOTS yani elektro-optik hedefleme sistemi olduğu biliniyor. EOTS 86 MAVS ismi verilen sistem J-20 savaş uçağında da kullanılıyor. Sistemin Rus teknolojileri üzerinden geliştirildiği düşünülüyor. Projede imzası olan mühendislerin Çin medyasına yansıyan bazı röportajları da var. J-35'i geliştirirken kolay kullanılabilen, kullanıcı dostu, ağ merkezli harp ve istihbarat kabiliyetine odaklandıklarının altını çiziyorlar. Bu da bizi J-35'in tıpkı F-35'te olduğu gibi sensör füzyonu kabiliyetine sahip olduğu düşüncesine itiyor. Bu teknolojiyi en basit haliyle birden fazla sensörden gelen analog ve dijital verilerin doğru bir şekilde birleştirilmesi olarak düşünebiliriz. Bu teknolojiyi en basit haliyle birden fazla sensörden gelen analog ve dijital verilerin doğru bir şekilde birleştirilmesi olarak düşünebiliriz. Gelelim meselenin bam tellerinden birine. Çinliler J-35'in motor meselesini nasıl çözdü? Çin havacılık sanayinin uzun zaman boyunca Rus imalatı jet motorlarına güvenmek zorunda kaldığı bir gerçek. J-35'in hikayesi de pek farklı değil. İlk uçuşunda MiG-29 savaş uçaklarında kullanılan RD-93 motoruyla havalandı. MiG-29 dendiğinde akla gelen ilk şeylerden biri de uçarken gökyüzünde beliren siyah dumanlardır. J-35'in uçuşunda da bu gelenek bozulmadı. İlk uçuşta gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Çinli mühendisler aynı motorun daha az duman çıkaran bir versiyonunu da üretmeyi başardı. İsmi de WS-13 olarak belirlendi. Sonra bunun daha gelişmiş versiyonu olan WS-21 geliştirildi. J-35 havacılık fuarında havalandığında üzerinde bu motor vardı. WS-21 motoru 93 kN güç üretiyor. Ancak bu motorda yeterli gelmemiş olacak ki WS-19 kodlu bir motor üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu motorların her birinin 110 kN fazla güç vereceği konuşuluyor. Ki bu da J-35'i süper seyir özelliğine kavuşturuyor. Süper Cruise ya da Türkçe ismiyle süper seyir aslında art yakıcı kullanmadan ses hızının üzerinde hızlarla uçabilmek manasına geliyor. WS-20 motorunun 5. nesil bir motor olup olmadığını söylemek için henüz erken. Ancak fuarda havalanan uçağın motor nozullarının testere şeklinde olması en azından ısıl izin engellenmeye çalışıldığını gösteriyor. J-35 savaş uçağını görsel tasarımına baktığımız zaman sürüklenmeyi azaltan ince bir gövdenin kullanıldığını görüyoruz. Uçak bu sayede ses hızının 1.8 Mach sürate erişebiliyor. Amerikalı F-35 ise 1.6 Mach hız yapabiliyor. Burada kısa bir bilgi daha paylaşalım. F-35'ler iri gövdeleri nedeniyle zaman zaman eleştiriliyor. İri gövdelerde çok miktarda yükü omuzlamak mümkün. Ayrıca iri gövdeli uçaklar daha çok silah, yakıt ve sensör taşıyor.
Bunun karşılığında hızdan fedakarlık yapılıyor. Elbette savaş uçağı üretmek sadece askeri boyutu olan bir durum değil. Bu tür platformlar farklı dinamikleri doğrudan etkileme kapasitesine sahip. Çin dediğimiz zaman akla gelen ilk yerlerden biri son yıllarda tansiyonun giderek yükseldiği Asya-Pasifik bölgesi. J-35 buradaki dengeleri de doğrudan etkileyebilecek ve çarpan etkisi yaratabilecek bir iş. J-35 maketinin Liaoning uçak gemisine konuşlandırıldığı görüntüler yakın zamanda paylaşıldı. Sizin de bildiğiniz üzere bu tür detaylar aslında yakın gelecekte göreceğimiz gelişmeler için bir fragman niteliği taşıyor. Maketi gördük ama Çinli bazı kaynaklara göre işin aslında daha da farklı bir boyutu var. Onlara göre J-35'in uçak gemilerine iniş kalkış testleri başladı bile. Çin'in faal 3 uçak gemisi var. İlk 2 gemide Stobar sistemi, 3. gemide ise Katobar sistemi bulunuyor. Stobar'da kısa ve eğitimli pistten kalkarsınız. İniş sırasında ise kanca ve yakalama kabloları ile durabilirsiniz. Katobar'da ise uçak gemisinin güvertesi düzdür. Katapult sayesinde hızla öne fırlatılır ve uçuşa geçersiniz. J-35'in envanterdeki 3 uçak gemisine de inebilecek şekilde geliştirildiğine dair açık kaynaklara yansıyan bilgiler var. Çin donanmasının üzerlerinde J-35'lerle Pasifik'e açılması bölgedeki güç dengelerini doğrudan etkileyecek. Her şeyden önce Çin donanması J-35 sayesinde radarda görünürlüğü düşük bir uçağa sahip olarak görülmeden vurma şansı elde edecek. Kaldı ki zaten uçak gemilerinde halihazırda J-15'leri kullanıyorlar. 2 uçak gemisinde 48 adet J-15 taşınabiliyor. Çin'in yeni uçak gemisi olan Type 3 Fujian'ın deniz testleri hala devam ediyor. J-35 hizmete girişini Çin'in gemi yapma hızıyla birlikte okumak gerekiyor. Yakın gelecekte Çin donanması yüzlerce J-35 savaş uçağını uçak gemilerinde konuşlandırabilecek. Bu da bambaşka bir güç demek. Videomuzun başında aslında J-35'in yıllar önceki ilk uçuşunda onay alamadığını, dönüş yarıçapının yeterince iyi olmadığını ve manevralarında da isteneni veremediğini anlatmıştık. Yıllar sonra ortaya çıkan J-35 ise bunların hepsini geride bırakmışa benziyordu. Havacılık fuarında gökyüzünde kaldığı kısa sürede yaptığı keskin dönüşler ve ani hızlanmalar isminden sıkça bahsettireceğinin kanıtıydı. Elbette Çin de bu uçağı aynı zamanda önemli bir ihracat kapısı olarak görüyor. Ki savaş uçağı gibi stratejik bir ürünün ihracatı aslında o ülkeyle en az yarım asırlık çok yakın bir ilişkinin de başlaması anlamına geliyor. Pekin'in stratejisini yakından takip eden isimlere göre Çin'in asıl amacı F-35'e erişemeyen tüm ülkelere J-35 satabilmek. Bugün için Amerikalı F-35 5. nesil savaş uçağı pazarındaki tek elini koruyor. Şimdilik sahnede tek başınalar. Ama Rusya Su-75 ile, Çin J-35 ile alternatif olmak istiyor. Çin'in uçağı seri üretime daha yakın. Bu nedenle pazara hızlı bir giriş yapması ve F-35 ile aynı sahneyi paylaşması sürpriz olmaz. Meraklısı için küçük bir not daha iletelim. Pakistan medyası yakın zaman önce ilginç bir habere imza attı ve bu bilgi şimdiye kadar resmi olarak yalanlanmadı. Habere göre Pakistan askeri pilotları J-35 ile eğitim uçuşları yapmaya başlamıştı. Zaten geçtiğimiz yıl Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı da J-35'e ilgi duyduklarını söylemişti. Bu bilgiler ışığında J-35'in ilk ihraç edileceği ülkenin Pakistan olacağı üzerinde duruluyor. Ki yine Pakistan medyasına göre ilk etapta 40 adet J-35 alınması gündemde. Elimizdeki bilgiler bunlar. Çin öyle ya da böyle çok gelişmiş bir savaş uçağı üretti ve onu gökyüzüyle buluşturdu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yüksek teknoloji ve uzun yılların getireceği bilgi birikimine ihtiyaç duyulan bir alanda Pekin nasıl bu kadar hızla yükseldi? Çinli siber casusların Amerika'dan savaş uçakları ya da Avrupalı otomotiv şirketlerinden en mahrem bilgileri çaldıkları ve bu sayede söz konusu alanlarda kısa sürede bu noktaya geldiklerini mi düşünüyorsunuz? Yoksa Çin çok uzun yıllardır bu alana yaptığı sessiz yatırımların meyvesini mi almaya başladı? Konuyla ilgili düşüncelerinizi ve yakın gelecekte bu konudaki beklentilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Oldukça heybetli görünüyordu. Meraklı bakışlar arasında usulca gökyüzüyle buluştu. Manevra kabiliyetlerini derin dalış ve tırmanışlarla sergiledi. İzleyenler için büyülü bir an gibiydi. Sonra kuğu gibi süzülüp piste yeniden teker koydu.